Birçoğunuz yalın üretim terimini duymuştur. Bu üretim felsefesi son 150 yılda birçok insanın katkılarıyla birlikte şekillendi. Sizlere yalın üretimi şekillendiren kişilerden ve yaptıkları önemli işlerden bahsedeceğim. Eli Whitney, Amerikan hükümeti için 10.000 tüfek yapmak üzere görevlendirildi. O tarihlerde tüfekler tamamen el yapımı ile üretilip işinin ehli ustalar tarafından bir araya getirilmekteydi. Whitney, metali şekillendiren ve silahın parçalarının ayrı ayrı üretilmesini sağlayan makineler tasarladı. Silah parçaları ayrı ayrı makinelerde üretilip sonra bir araya geliyordu. Bu şekilde değiştirilebilir parçalar üretme yöntemlerinin gelişmesi, ilerlemekte olan endüstri devriminin önemli bir parçasıydı. Gilbert'lar manuel süreçleri daha verimli hale getirmek için çalıştılar ve bu metotları birçok alanda kullandılar. Örneğin tuğla döşeme işiyle ilgili tuğlaları, işçiyi ve duvarı her zaman aynı yükseklikte olacak şekilde ayarlanabilir bir iskele yarattılar ve işçinin eğilmesine veya uzanmasına gerek kalmayacak metotlar geliştirdiler. Verimlilik alanında sistematik anlamda çalışan ilk kişilerden Taylor, iş sürecinde gerekli zaman standardını belirleyip daha fazla çalışan işçiyi ödüllendiren, daha az çalışanı cezalandıran bir sistem geliştirdi. Henry Ford, Model T adı verilen aracını elektrikli montaj bandında seri olarak üretmeye başladı. Devrim niteliğindeki bu hareketle otomobil fiyatları yarı yarıya düştü. O dönemde savaştan yeni çıkmış yenik Japonya, elindeki kaynakları en ideal şekilde kullanmanın yollarını arıyor, bir yandan da Amerikan yardımları ile ayakta kalmaya çalışıyordu. Taiichi Ohno, Toyota üretim sisteminin gelişimini sağlayan ve uygulamalarını hayata geçiren kişidir. Başta Just in Time, Jidoko ve 7 israf olmak üzere 5 neden analizinin ve Kaizen kavramının temeli olan üretim sisteminin mimarıdır. Shigeo Shingo, Toyota üretim sisteminin gelişmesinde büyük katkıları olan kişidir. Sıfır kalite kontrol, Pokoyoke ve Simet metotlarının yaratıcısıdır. Kichihiro Toyota, ihtiyaç olduğu zamanda ihtiyaç olduğu kadar üretimin temeli olan tam zamanında üretim yani Just in Time'ın kavramını geliştirmiştir. Ve bugün Toyota'nın en güçlü olduğu konular olan liderlik ve insana saygı prensiplerinin gelişmesini sağlamıştır. Petrol krizi ile artan yakıt fiyatları, daha öncesinde pek yüzüne bakılmayan Japon otomobillerinin Amerikan sokaklarında görülmesine sebep olmuştur. Kısa sürede Amerikan pazarında büyük yer edinmeye başlayan Toyota, Amerikalı ve Avrupalı üreticiler tarafından yakın takibe alındı. Bu üreticiler kendilerine şu soruyu sormaya başladılar. Japonlar nasıl oluyor da bu kadar kaliteli bir otomobili bu kadar düşük maliyetli üretebiliyordu? Bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğinin farkında olan üreticiler, otomobilin geleceğini yazacak olan 5 yıllık 5 milyon dolar bütçeli bir araştırma projesinin içine dahil oldular. James Womack bu araştırma projesinin 3 yöneticisinden biriydi. Geçmişte, şimdi ve gelecekte. Yalın düşünceyi şekillendirmeye devam edecek olan birçok insan var. Yalın üretim bir organizasyon ve sürekli bir yolculuktur. Bu yolculuğu mükemmele ulaşmanız için uyguladığımız sürekli bir gelişim serüveni olarak adlandırabiliriz.